Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün akşamdan hamuru yoğurup direkt buzdolabına atıp sabah şekilleyip tepsi mayası yapıp nasıl pişiriliyor onun detaylı şekilde videosunu hazırladım. Geceden hazırlayarak bu poğaça tarifini kolayca hafta sonuna çocuklarınızın beslenmesine yapabilirsiniz. Lafı hiç uzatmıyorum, hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce yoğurma kasesine 1 su bardağı ılıktan biraz daha sıcak su ekliyorum. Sütü soğuk olarak ekleyeceğim. Sizler de bu şekilde dengeleyebilirsiniz. Süt soğuk, su sıcağa yakın olduğu için ikisini şöyle bir karıştırdım ılık hale gelmesi için. Tabii ikisini ılık olarak da ekleyebilirsiniz ama ben bu sefer birini soğuk, birini sıcağa yakın ekledim. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru instant mayamı ekledim. Mayam aktif olana kadar güzelce karıştırıyorum. Sonrasında 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü de 200 milimlik klasik su bardağı. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Suyundan da biraz ekledim ki su tarafından olmasında yoğurdumuzun dikkat edelim. Son olarak şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Dolu dolu eklemedim. Sizler tuz kendi damak tadınıza göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Malzemeleri karıştırıyorum. İlk başta unun bir kısmını ekliyorum ve malzemelerin karışmasını sağlıyorum. Sonrasında geri kalan unu ekleyeceğim. Sizler de bu aşamada unun bir kısmını ekleyin. Malzemeler şöyle güzelce birbirine karışsın ve sonrasında unu yavaş yavaş ekleyin. Hiçbir zaman unu bir anda malzemenin üzerine eklemeyin. Güzel bir poğaça yapmak için de hamur çok önemlidir poğaçada. Çok yumuşak yaparsanız ilk başta güzel mayalanır. Şekil verdiğinizde tepside yayılmalar olur. O istediğiniz güzel poğaçaların kabarmalarını elde edemezsiniz. Hamurunuz da sert olursa, katı olursa bu sefer de hamurunuz güzel mayalanır. Poğaçalarınızda da tepsi mayası da güzel olmuş olur ama poğaçanız piştikten sonra ilk sıcaklığı çıkınca çabuk bayatlamaya başlar. Hamuru katı olan poğaça hamuru. Şimdi poğaça hamurunda tereyağı eklediğinizde elinizi daha kolay bırakan bir hamur elde etmiş olursunuz ama şimdi yoğurt da eklendiğinde içinde tereyağı olmayan poğaça hamuru biraz ele fazla yapışır. Şimdi size ben göstereceğim. Bakın 7 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar toplamda un kullandım. Elime gördüğünüz gibi bayağı yapışan bir hamur elde ettim. Bu aşamada elime yapışıyor diye un eklemiyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu odasını yumuşamış tereyağı ekliyorum ve hamura eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağı da ekledim ve güzelce hamura yediriyorum. Tereyağı eklemeyeceksiniz. Sıvı yağ şöyle 1 yemek kaşığı da fazladan ekleyebilirsiniz. Bakın hamura ben ekledim ya tereyağı ve sıvı yağ. Hiç elimi yıkamadım. Bakın gördüğünüz gibi elimi temizleyen, hatta yoğurma kabında temizleyen bir hamur elde ettim. Çünkü o yağı yedirdikçe elimi de bıraktı ve hatta yoğurma kasesini de güzelce bıraktı. Şimdi hemen bakın elimle sizlere hamuru gösteriyorum. Elinizin aldığınızda akacak bir hamur olacak. Eğer hamur parçalanıyorsa şöyle elinize aldığınızda çok yumuşak yapmışsınız demektir. Ve güzel elinizden akan bir hamur olmadıysa da fazla katı olmuş demektir hamurunuz. Hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Az önce ne kadar elime yapışan, bırakmayan bir hamurdu. Elim bırakması için un ekleseydim 1 su bardağı, 1,5 su bardağı fazladan un eklerdim. Belki daha da fazla. Elimi bırakana kadar o zaman da ne olacaktı? Sert bir hamur yapmış olacaktım. Poğaçam da yumuşacık olmayacaktı. Yağını ekleyince gördüğünüz gibi harika yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hiç dinlendirmiyorum, mayalandırmıyorum. Hemen üzerine poşetle kapatıyorum ve buzdolabında dinlendireceğim. Hava almaması için bu yöntemle de kapatabilirsiniz. Streç filmle de güzelce hava almayacak şekilde kapatabilirsiniz. Hamuru güzelce üzerini kapattım. Tekrardan kapak kapatıyorum ve buzdolabını geceden dinlendireceğim. Sizler dilerseniz hamuru yoğurduğunuz zaman direkt şekilleyip üzerine yumurta sarısı sürüp tepsiyle de buzdolabında yeriniz varsa bekletebilirsiniz. Benim gibi tabii yeriniz yoksa bu yöntemle de yapabilirsiniz. Şimdi geceden buzdolabına kaldırdım. Yaklaşık 12 saat kadar zaman geçti. Benim zamanım vardı. 12 saat bekledim. Tabii bunun için saat önemli. Ben kullandığım saat sizlere belirtiyorum. 7 saat, 8 saatte dinlendirebilirsiniz. Saat hiç önemli değil. 4-5 saatte dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben hani kendi bekletmiş olduğum saati sizlerin de aklınıza soru işareti kalmaması için belirtiyorum. Şimdi yoğurma kasesinde ilk maya kokusu çıkması için yoğuruyorum. Evet, buzdolabından çıkınca biraz hafif bir maya kokusu oluyor ama hiç önemli değil. Şimdi hemen ilk maya kokusunu aldım. Şöyle tezgahımda da güzelce hamuru havalandırdım. Maya kokusundan eser kalmadı. Özellikle de buzdolabına kaldıracağınız hamurun da böyle yumuşak olmasına çok dikkat edin. Buzdolabının vermiş olduğu soğuklukla da hamur birazcık sertleşebiliyor. Ben güzelce yoğurdum ve hamuru biraz gevşettim. Kendine geldi. Bezelere ayırıyorum. Toplamda 16 beze yapacağım.
Bu hamurla 20 beze yani 20 poğaçada yapabilirsiniz. Zaten az sonra da göreceksiniz, ben birazcık büyük poğaçalar yaptım. O sebeple bezeleri sayısını az tuttum. Bezelerinizi şekil veremeyecek kadar sertse bu aşamada üzerine şöyle buzdolabı poşetiyle kapatın, 5 dakika dinlendirin. Benim hiç dinlendirme gereği duymadım. Gördüğünüz gibi şeklinde kolayca verebiliyorum. İçine kaşar peyniri ekliyorum. Tabi sıcakken yiyecekseniz kaşar peynirli poğaça yapın. Sonra da bekleteceğiniz bir poğaçaysa normal peynirle yaparsanız daha güzel olur. Kaşar peyniri ilk sıcaklığıyla güzel oluyor. Sonrasında içinde malum kaşar peyniri sertleşiyor. Bu yöntemle geceden simitinizi de mayalandırıp sabah şekil verebilirsiniz. Ben bu poğaçayı normal üzerine yumurta sarısı sürüp yapacağım ama sizler simit poğaça olarak da yapabilirsiniz. Harika oluyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Tepsime yerleştirdim. Üzerine temiz bez kapatıyorum. Benim çok fazla zamanım olmadığı için şöyle 20 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Zamanınız varsa 40 dakika kadar da yapabilirsiniz. Bu süreyi uzatabilirsiniz. 20 dakika tepsi mayası yapmış olduğum poğaçaların üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarının içine 3 damla kadar pekmez damlatıyorum. Güzelce yumurta ile pekmezin karışımını sağlıyorum. Pekmezi niye ekliyorum? Poğaçanın üzerine daha güzel parlak görüntü oluşması için. Çok fazla da eklemeyin. Fazla pekmez eklerseniz üzerinde yanık gibi lekeler oluşabilir. Pekmez eklemek zorunlu değil arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtiyorum. Yazın sıcak havada da mutlaka öncesinde yumurta sarısını sürün, sonrasını tepsi mayası yapın. Ne kadar dikkat etseniz de yazın çok sıcak havada poğaça hamurlarınızın o havasını söndürmüş olursunuz. Bu yöntemle de hiç sabah elinize hamura bulaştırmadan kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ben çoğunlukla geceden hazırladığım zaman direkt şekil verip tepsiye de yerleştiriyorum. Üzerine güzelce her yerini kaplayacak şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Buzdolabında dinlendiriyorum. O zaman hiç maya o ekşi kokusu da olmuyor. Sabah direkt tepsi mayası yapıyorum ve pişirme yapıyorum. O yöntemle de çok pratik oluyor ama bu sefer benim buzdolabında yer olmadığı için tabii o yöntemle yapmadım. Üzerine susam gezdiriyorum. Çörek otu veya sade olarak da yapabilirsiniz. Şimdi öncesinde ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda pişirmeye alıyorum. Burayı da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Benim fırınım alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı daha güzel pişiriyor. Kurutma yapmadan ama tabii bu sizin fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler kendi fırınızda hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa o ayarda pişirmeye özen gösterin. O tarafta poğaçalarım kızarana kadar güzelce pişirdim. Gördüğünüz gibi poğaçalarım harika, güzel kabarıp kızardılar. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakika kadar zamanla poğaçalar güzelce pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Kızarana kadar alt üst dikkat ederek pişirmeye özen gösterelim. Biraz fazla detaylara girerek videomu uzattım. Kusura bakmayın, sıkıldığınız yerde ilerleterek izleyebilirsiniz. Poğaçaları yumuşak olmayan arkadaşlar için daha detaylı şekilde anlatmaya özen gösterdim. Fırından çıkınca ilk sıcaklığı çıkana kadar üzerine temiz bez örtebilirsiniz. Ben hiç örtmeden sizlere ilk yumuşaklığında gösterdim. Yumuşacık oluyor arkadaşlar. Hiç de böyle bir ağır maya kokusu yok. Akşamda buzdolabında dinlendirdiğimiz halde. Dediklerime dikkat ederseniz sizler de bu güzel poğaçaları yapabilirsiniz. Tabii ben ilk yumuşaklığını size gösterdikten sonra üzerine güzelce temiz bez kapattım. Şöyle 5-10 dakika dinlendirdim ve sizlere hemen yakından da o güzel poğaçamın yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bu arada geceden hazırlayıp tepsiye yerleştirerek sabah pişirmeyi de videonun sonunda bitiş ekranında ekleyeceğim. Eğer daha önce izlemediyseniz mutlaka o tarifle de kolayca yapabilirsiniz. Yumuşaklığında gördüğünüz gibi harika oluyor. Eğer sabah uğraşmak istemiyorsanız benim gibi bu yöntemle akşamdan hemen hamurunu hazırlayarak kolayca buzdolapta mayalandırma tekniğiyle de yapabilirsiniz. Poğaçanızın da içinin güzel piştiğini anlamak için şöyle poğaçaya bastırdığınızda tekrar eski şeklini alıyorsa poğaçanızın içi de çok güzel pişmiş demektir. Bakın gördüğünüz gibi bastırıyorum ve tekrar eski halini alıyor. Yani poğaça hamurumuz harika pişmiş demektir. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.